Herkese yeniden merhabalar. Bugün çok kolay, çok pratik, çok lezzetli, içinde bulguru ve yumurtası olmayan şahane bir içli köfte tarifiyle geldim. Kesinlikle artık içli köfte almak zorunda değilsiniz. Bu tarifi çocuklar bile yapabilecek. Yani o kadar kolay ve pratik. Lütfen siz de videoyu sonuna kadar atlamadan izlerseniz sevinirim. Tavamı ocağa aldım. Bir çay bardağı sıvı yağ ekledikten sonra 4 büyük boy soğan, büyükbaş soğanı küçük küçük doğrayıp ekledim. Soğanlarımı iyice kavuruyorum. Soğanların çiğ kokusu ve tadı gidene kadar kavuruyorum arkadaşlar. Ve üzerine 400 gram hemen kıymamı ekliyorum. Sizin soğanlar küçükse 5 adet de kullanabilirsiniz. İçli köfte soğanla lezzetlenir, soğanla güzel olur. Ve ben her zaman soğanı önceden pişiririm ki daha lezzetli, daha güzel olsun. Yani o çiğ kokusu içinde kalmaması için. Kıymayı da ekledikten sonra iyice kavuruyorum. Kesinlikle soğanın ve kıymanın suyu içinde kalmamalı. İyice kavurduktan sonra pul biber, karabiber, zerdeçal ve tuzunu ekliyorum ve kimyonunu ekliyorum. Bunları tamamen damak tadınıza göre az veya çok koyabilirsiniz. Ben çay kaşığıyla ayarladım. Siz damak tadınıza göre çoğaltıp veya azaltabilirsiniz. Zerdeçalın çok tadı ve lezzeti yoktur, kokusu yoktur. Sağlıklı olduğu için genelde yemeklerimde kullanırım. Baharatları da ekledikten sonra iyice baharatlarla birleşmesi için karıştırarak kavuruyorum. 1 dakika boyunca bu şekilde tekrar kavuruyorum. Tamamen e, kıymaların böyle tane tane olana kadar, bakın görüntüsü bu şekilde olacak. Böyle bol yağlı, lezzetli, güzel bir iç harç hazırladık. Şimdi üzerine yarım demet maydanozu ekleyeceğim. Maydanozla beraber tekrar bir karıştırdıktan sonra ocağımı kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. İsterseniz ceviz ekleyebilirsiniz içine. Bunun içine ceviz eklerseniz bir çay bardağı yeterli olacak. Ve artık harcım hazır. Ocağımı kapatıyorum ve dinlenmeye bırakıyorum. Şöyle 4 adet patatesim var. Patateslerimi önceden haşladım ve bunları rendeleyeceğim. Soğuk olması gerekiyor arkadaşlar. Kesinlikle patatesler sıcak olursa fazla un alır ve güzel olmaz. Patateslerinizi haşladıktan sonra mutlaka soğutun. İyice rendeledikten sonra içine baharat ekliyorum. Karabiber, zerdeçal ve tuz ekledim ve üzerine bir su bardağı galeta unu kullandım ve bir su bardağı kadar da un ekliyorum. Bunları kıvamına bakacağım. Daha sonra eğer çok fazla yumuşak olursa biraz daha galeta unu ve un kullanabiliriz. Siz de aynısını yapın lütfen. Benim çok fazla gerekmedi. Birazcık daha un koyacağım. Yeterli olacak. Kesinlikle yoğurmak yok. Bunu saatlerce yoğurmayacağız. Diğer içli köfte tarifleri gibi hiç yorulmadan zahmetsizce, gerçekten çok zahmetsizce bir içli köfte oldu ve çok lezzetli oldu. Çocuklarım bayıldı buna. Sizden ricam, emeğime karşılık siz de kanalıma abone olup zil bildirimini açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak ve videolarımı paylaşarak bana destek olursanız, kanalımı büyütmemde yardımcı olursanız çok sevinirim. Tariflerim genelde hep orijinal tarifledir. Hep ev yemekleri ve gerçekten güzel tarifler. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve desteklerinizi bekliyorum. Ve hamurum hazır artık. Bulgur kullanmadan, yumurta kullanmadan ve zahmetsizce, kolay, pratik bir hamur elde ettik. Patates nişastalı olduğu için ne kadar un koysanız da alır. O yüzden eğer isterseniz eldiven kullanın arkadaşlar. Ben eldiven kullanmayı pek sevmiyorum. O plastikler elimde böyle ses çıkarınca hoşuma gitmiyor. İsterseniz eldiven kullanabilirsiniz hamurunuzu toparlarken. Ve hamurumu toparladıktan sonra görüntüde gördüğünüz gibi hazırlamaya başladım içli köftelerimi. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben bu sefer e, yuvarlak yapacağım. Bunun açımı da çok kolay. Elimizi hafif yağlıyoruz. Parmağımızla hafif açtıktan sonra iç harcımızı koyuyoruz. Ve görüntüde gördüğünüz gibi önce ucunu kapattım, birleştirdim. Daha sonra avuçlarımın içine bastırarak
Görüntüde gördüğünüz gibi bastıra bastıra çeviriyorum ve köftem oluşmuş oluyor. Siz de aynen dikkatlice izleyerek dikkatlice yapabilirsiniz. Kenar kısımları biraz sivri olmalı. Oraları elimizle bastırdığımızda parmak aramızda sıkıştığı için sivri oluyor kendiliğinden. Çok uğraşmanıza da gerek yok. Çok kolay, çok pratik, çok da lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Sadece hamur yoğurma kısmına dikkat ederseniz yeterli olacak. Bakın çok fazla bunu inceltmemize de gerek yok. Böyle hani çok uğraşmayın, ben açamam diyorsanız eğer, bunu hiç uğraşmadan bakın kolaylıkla açılıyor. Elimizi hafif yağlıyoruz ve köftemizi açıyoruz. İçine de iç harcımızdan koyuyoruz. Yeteri miktarda iç harçtan koyduktan sonra bu şekilde ucunu birleştiriyorum. Ağız kısmını birleştiriyorum ve avuç içimle bastırıyorum. Bundan bol bol yapın, buzluğunuza atın. Ramazan'da afiyetle çıkarıp taze taze pişirip yiyebilirsiniz. Bakın arkadaşlar, görüntüde gördüğünüz gibi avucumun içine alıyorum, bastırarak çeviriyorum. Üstünü de biraz düzeltiyorum. Kenar kısımları hiç merak etmeyin, kendiliğinden sivri oluyor. Kendiliğinden şekil alıyor. Hiç dağılma falan da olmuyor. Çok fazla bastırmayın. Şekil vermek için sadece bastırın. Hemen bir tane daha gösteriyorum ve video daha fazla uzatmak da istemiyorum. Hemen nasıl kızartılır onu da göstereceğim. Bir tane daha bu şekilde açıyorum. İçine iç harçtan yeteri kadar koyuyorum. Ve ağız kısmını kapatıyorum ve sonra avuç içlerimle bastırıyorum. Bu kadar basit, çok kolay, çok pratik, çok da hızlı oluyor. Bir saatte kilolarca içli köfte yapabilirsiniz. Artık gidip satın almanıza da gerek yok. Gerçekten çok pahalı artık. İçli köfte satın almadan evinizde rahatlıkla yapabilirsiniz. Şöyle bir tepsi hazırladım. Bunları hemen dondurucuya atıyorum hiç bekletmeden. Ve bir tepsi daha hazırladım. Hepsini bitirdim. Şimdi kızartma kısmına geçeceğim. Yok, tavama ocağa aldım. Bol yağ koydum. 1 litre kadar yağ koydum. Bol yağda kızarmalı. Yoksa bir tarafı çiğ kalıyor, bir tarafı böyle renksiz oluyor. Güzel olmuyor. Bol yağda kızartmanızı tavsiye ediyorum. Yağımı önce kısık ateşte ısıttım. Daha sonra kızınca, yani iyice ısınınca altını açtım ve köftelerimi içine attım. Ne kadar küçük ve derin bir tavada veya tencerede kızartırsanız o kadar az yağ kullanmış olursunuz arkadaşlar. Şimdi 4 tane içine attıktan sonra hemen aralarını açıyorum, yer açıyorum ve bir adet daha köfte içine ekliyorum. Altını kısmıyoruz. Kesinlikle köfte pişirirken altını kısmıyoruz. Aynen diğer içli köfteler yaptığımız gibi harlı ateşte, orta harlı ateşte pişiriyorum. Bir tarafı pişirince çeviriyorum. Diğer tarafınca iyice kızarınca tekrar çeviriyorum ve köftelerimi çıkarıyorum. Kızarması da çok kolay, çok pratik. Hemen tekrar bir çevirme yapıyorum. Her tarafı eşit olması için bu işlemi yapıyorum. Yani 2-3 defa çeviriyorum. Patates her tarafı eşit pişmediği için bu 2-3 defa çevirmeyi yapıyorum ve tekrar artık köftelerimi çıkarıyorum. Alt kısmı iyice kızarınca. Hemen bunları çıkarıp bir tur daha içine atıyorum. Ve bütün köftelerimi bu şekilde kızartıyorum. Diğerleri de dondurucuda. Onları da çıkarınca poşetliyorum. Tekrar dondurucuya koyuyorum. Dilediğim zaman çıkarıyorum. Afiyetle yiyoruz. Buranın videosunu arkadaşlar yanlışlıkla silmişim. Umarım sıkıntı olmaz. Tamamen şekli ve kıvamı bu şekilde oluyor. Çok lezzetli oldu. Diğerlerini de poşete koyup tekrar dondurucuya atıyorum.
Kanalıma abone olmayı unutmayın ve deneyen ve yiyen herkeslere afiyetler şifalar olsun inşallah.